arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu yine çok bilinen Arap müziği usul sistemi içerisinde başta melfuf, daha sonra rumba ya da kaligi diye adlandırılan Türk müziği usul sisteminde Sofya'nın, Nim Sofya'nın ve Düey'in velveleleri olarak karşımıza çıkan Sahra, Sofyan, Sudi ya da rumba gibi isimlerle anılan bir ritim, yer yer 2 zamanlı Nim Sofyan usulü içerisinde, yer yer 4 zamanlı Sofyan usulü içerisinde, yer yerde 8 zamanlı düek usulü içerisinde velveleler olarak karşımıza çıkıyor. Melfuf ritmi. Yaptığım araştırmalarda ulaşabildiğim bütün isimleriyle şimdi ekranda inceleyeceğiz hepsini tek tek. Göreceksiniz aslında iskelet olarak birbirlerinden hiçbir farkı yok. Genelde hissiyat ve karakter olarak da çok farklar yok. Şimdi önce hemen usul sistemi içerisindeki yerine bir göz atalım ve bunları el diyagramıyla bir göstermeye çalışalım. Daha sonra da bu karşılaştığım isimler ve varyasyonlarla ilgili melfuf ritmini biraz daha detaylandırmaya çalışalım. Eğer bir Nim Sofya'nın velvelesi olarak çalıyorsak muhakkak daha hızlı ve hareketli şarkıların icrasında kullanılıyor demektir. Eğer Sofyan usulü içerisindeki bir velvelede karşımıza çıkıyorsa Nim Sofyan'a göre biraz daha ağır, biraz daha yavaş, orta hızda şarkı ve eserlerde karşımıza çıkacaktır. Keza düekte de aynı şekilde biraz daha hızlı ve hareketli şarkılarda karşımıza çıkacaktır. Eğer Nim Sofya'nın bir velvelesi olarak çalacaksak el diyagramıyla şu şekilde gösteriyoruz. Düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek. Sofya'nın bir velvelesi olarak çalacaksak ne dedik? Tempo birazcık daha düşüyor. O da şu şekilde. Düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek, düm tek tek. Gördüğünüz gibi 2 zamanlı ve 4 zamanlı usuller içerisinde karşılaşıyoruz. Videomuz boyunca ritmi melfuf, yani en çok bilinen ismiyle kullanacağım. Şimdi ufak ufak darbuka üzerindeki uygulamalara geçelim. 4 zamanlı haline bakalım ilk önce ritmin. 2 semai, 1 Nim Sofyan gibi ele alacağız. O da düm 1 2 tek 1 2 tek 1, düm 1 2 tek 1 2 tek 1, düm 1 2 tek 1 2 tek 1. Evet, ritmin iskeleti bu. Düm tek tek, düm tek tek, düm 1 2 tek tek, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2. Hemen şimdi benim yaptığım araştırmalarda karşıma çıkan isimleriyle ve aralarındaki farkları inceleyerek devam edelim melfuf ritmimize. Hemen ekrana yansıtıyorum. Tartımları, ritmi kafanızda şematik olarak kurgulayabilmeniz açısından biraz daha kolay olacağını düşündüğüm için 3 artı 3 artı 2 şeklinde yazdım. Sofya'nın velvelesi olarak çalıyorsak 4 zamanlı. Yine Sofya'nın bir velvelesi olarak çalıyorsak Sahra diye adlandırılmış 4 zamanlı. Eğer Nim Sofya'nın bir velvelesi olarak çalıyorsak rumba ya da Arap müziği usul sisteminde kaligi ya da yine Nim Sofya'nın bir velvelesi olarak Sudi, yine Arap müziği usul sisteminde melfuf olarak göreceğiz. Fark ettiyseniz yapılar hep aynı. 3 artı 3 artı 2. Tartımları 8'lik ya da 16'lık gibi düşünmezsek, sadece 3 artı 3 artı 2'lik bir yapı gibi düşünürsek göreceksiniz varyasyon farkı dışında hiçbir fark görmeyeceksiniz. Hemen yukarıya bakalım. Bakın, Sofya'nın velvelesi olarak karşımıza çıktığında nasıl çalınmış? Düm 1 3 tek 1 3 tek 3. Şöyle uygulayalım. Düm 1 3 tek 1 3 tek 3. Döndürüyorum. Düm 1 3 tek 1 3 tek 3. Yine hemen bir diğerine göz atalım. Diğeri de Sahra olarak karşımıza çıkıyor. Bazı icracılar bunu Sahra olarak adlandırmışlar. Sofyan'dan ne farkı var? Düm 1 3 tek 1 3 tek 3 idi. Şimdi düm 1 3 slap 1 3 slap 3, düm 1 3 slap 1 3 slap 3. Sadece tokat ekledim. Teklerin yerini tokatla değiştirdim. Düm 1 3 slap 1 3 slap 3, düm 1 3 slap 1 3 slap 3. Yine 2 zaman 4 zaman farkını dikkate almadan hemen bir alttaki rumbaya bakalım. Rumbadaki fark ne? Düm 1 3 tek 1 3 düm 3.
güçlü zaman dümle başlıyor ve ölçünün sonundaki 8'lik dümle bitiyor. Yani düm 1 3 tek 1 3 düm 3. 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 Hemen bir diğerine bakalım. Kaligi olduğunda nasıl karşımıza çıkıyor? Düm 1 3 düm 1 3 tek 3. Bu sefer 2 dümlü. Düm 1 3 düm 1 3 tek 3. Düm 1 3 düm 1 3 tek 3. Evet, Suudi olarak nasıl karşımıza çıkıyor? Bir de ona bakalım. Bakın Sofyan'la aynı aslında parmak numaralarımız. Yani çalım şekli, çalım varyasyonu aynı. Ama birisi 2 zamanlı, Sofyan 4 zamanlıydı. Yani Sofyan'ın bir mertebesi gibi karşımıza çıkıyor. Sofyan çalıyorsak biraz yavaş. Düm 1 3 tek 1 3 tek 3 düm 1 3 tek 1 3 tek 3. Suudi çalıyorsak düm 1 3 tek 1 3 tek 3 düm 1 3 tek 1 3. Ne fark etti? Mertebe farkı çıktı ortaya. Yani Suudi olduğunda hızlanıyor ritim, Sofyan olduğunda tempo düşüyor. Demek ki buradaki fark bu. Ama parmak numaraları ya da çalım şekli olarak herhangi bir fark yok. Hemen bir diğer melfufa geçelim. Melfufun da farklı varyasyonları var ama en çok bilinen haliyle yazdım onu. Orada da düm 1 3 düm 1 3 slap 3. Bunu slap'le de çalabiliyoruz. Düm 1 3 slap 1 3 slap 3 düm 1 3 slap 1 3 slap 3. Düm 1 3 slap 1 3 slap 3. Evet, gördüğünüz gibi çok karmaşık bir konu gibi görünüyor ama özetlemek istersek şöyle. Eğer 4 zamanlı bir usul içerisinde çalıyorsak ritmi, daha yavaş 2 zamanlı bir usul içerisinde çalıyorsak ritmi, daha hızlı döngüler şeklinde çalmamız gerekiyor. Şimdi bu yapıları her bir varyasyonu metronom eşliğinde çalalım. İlk olarak Sofyan velvelesi olan versiyonunu çalalım. 4 boşumuz var. 2, 3, 4. Düm 1, 3, tek 1, 3, tek 3. Düm 1, 3, tek 1, 3, tek 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Şimdi sıradaki Sahra'yı çalalım. Bu arada yine yeri gelmişken bahsedelim. Sahra'daki fark neydi? Yine 4 zamanlıydı. Tek fark, tekleri çaldığımız yerleri slap'le yani tokatlarla çalacağız. Düm 1, 3, slap 1, 3, slap 3. Düm 1, 3, slap 1, 3, slap 3. Evet, yine 4 boşumuz var metronomla. 2, 3, 4. Düm 1, 3, slap 1, 3, slap 3. Düm 1, 3, slap 1, 3, 3. Düm 1, 3, slap 1, 3, slap 3. Son kez slap 1, 3, slap 3. Şimdi 2 zamanlı rumbaya bakalım. Bu da Nim Sofya'nın velvelesi olarak karşımıza çıkıyor demiştik. Burada da son zamana bir düm koymuş. Düm 1, 3, tek 1, 3, düm 3 şeklinde çalacağız. 2 boşumuz var. 2, düm 1, 3, tek 1, 3, düm 3, düm 1, 3, tek 1, 3, düm 3, düm 1, 3, tek 1, 3, düm 3. Son kez. Evet, rumba da bu şekilde. Hemen Kaligi'ye bakalım. Kaligi'nin farkı ne? 2 düm ve 1 tekle tamamlıyor grupları. 3 artı 3 artı 2 demiştik. İlk 3 düm 1 3, düm 1 3. Son 2'yi de tek 3 şeklinde çalmış. Düm 1 3, düm 1 3, tek 3. Yine 2 zamanlı 2 boşumuz var. 2, düm 1 3, düm 1 3, tek 3, düm 1 3, düm 1 3, tek 3. Şimdi hemen Suudi'ye göz atalım. Ne dedik? Sofyan'la aynı, sadece Sofyan'dan biraz daha hızlı. Çünkü 2 zamanlı Nim Sofya'nın velvelesi olarak çaldığımızda biraz daha hızlı çalacağımızdan bahsetmiştik. Tek farkı o. Bakalım Suudi'yi nasıl çalıyoruz? 2 boşumuz var. 2. Düm 1 3 tek 1 3 tek 3. 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 Asıl konumuz olan melfufa bakalım. Yine melfufu da 2 zamanlı usul içerisinde çalacağız. Düm 1 3 düm 1 3 slap 3. Düm 1 3 düm 1 3 slap 3.
Metronom eşliğinde çalalım şimdi. 2 düm 1 3 düm 1 3 slap 3 düm 1 3 düm 1 3 slap 3 düm 1 3 düm 1 3 slap 3 son kez. Şimdi de varyasyonlara bir göz atalım. Hemen ilk varyasyonumuza bakalım. İlk varyasyonumuz esli bir varyasyon olacak. Düm 3 düm 3 tek düm 3 düm 3 tek. Bu şekilde. Normalde yapılar nasıldı? Düm 1 3 düm 1 3 tek 3 düm 1 3 düm 1 3 tekti. Şimdi bu yapıların 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2. Evet, gördüğünüz gibi üçlü grupların ikinci zamanlarını çalmıyorum. Yani düm 1 3'ü çaldım. Tekrar düm 1 3 tek düm 1 3 düm 1 3 tek. Fakat notada bu çalmadığım gizli notaları gösterdim. Daha önce de yapmıştım bunu. Daha anlaşılır olsun diye. Bir sonraki varyasyonda bu gizli notaları göstermeden yazıp çaldığımızı da göreceksiniz. Şimdi küçük bir prova, daha sonra da metronomla çalalım. Düm 3 düm 3 tek düm 3 düm 3 tek 3. Bakın ikinci ölçünün son zamanını 2 çeyrek şeklinde böldüm. İlkinde sadece 8'lik olarak çaldım. Diğer 16'lığı gizli bıraktım orada. Ama ikincide gizli bırakmadım. Onu da çaldık. Yani şu. Düm 3 düm 3 tek düm 3 düm 3 tek 3 düm 3 düm 3 tek düm 3 düm 3 tek 3. Şimdi metronom eşliğinde deneyelim. Bu offbeat'li bir melfuf gibi düşünün. Yani içinde esler olan. 2 düm 3 düm 3 tek düm 3 düm 3 tek 3 düm 3 düm 3 tek düm 3 düm 3 tek 3 düm 3 tek düm 3 düm 3 tek 3. Hemen diğer ikinci varyasyona bir göz atalım. Hemen bu varyasyonda nasıl? Yine 3, 3, 2 demiştik ya gruplarımıza. İlk üçlünün ikinci zamanını çalmamışız, bağlamışız. Bakın burada gizli nota. Düm 3 şeklinde. Diğer üçlüyü çalmışız. Düm 1, 3 ve son ikiliyi çalmışız. Tek 3. Yani düm 3, düm 1, 3, tek 3. Hemen yan ölçüde de aslında şurada ilk ölçüdeki bağlı yazım şeklinin bu şekilde de yazılabileceğini anlatmak için burayı bu şekilde yazdım. Yani uygulamada herhangi bir fark yok. Sadece yazım farkı var. Bunu da görün istedim. Şöyle küçük bir prova yapalım. Düm 3 düm 1 3 tek 3 düm 3 düm 1 3 tek 3 düm 3 düm 1 3 tek 3. Evet, biraz daha hızlandığında fark ettiyseniz daha lezzetli bir hal alıyor. Şimdi metronom eşliğinde çalalım. Evet, 2 boşumuz var. 4 tekrar. 1 2 düm 3 düm 1 3 tek 3 düm 3 düm 1 3 tek 3 düm 3 düm 1 3 tek 3 düm. Son kez. Evet, bu varyasyonda bu şekilde. Bu sefer içerisinde tokat kullandığımız bir varyasyon olacak. Yine ilk ölçüsü bakın ekranda gördüğünüz gibi az önce uyguladığımız gibi ikinci ölçüde de tokatlar kullandığımız ve ikinci ölçünün sonunda da 2 adet 32'lik köprü eklediğimiz bir varyasyon. Üçüncü varyasyonun ikinci ölçüsüne göz atıyoruz ekrandaki gibi. Bakın son zamanın 2'ye bölmüşüz. 2 tane 32'lik çıkmış ortaya. Bunu nasıl uygulayacağız? Hemen ona bir göz atalım. Bu da bir nevi bir köprü olacak ölçü içerisinde. Yani o döngülerin sonuna koyacağımız bir köprü olacak bu. Şöyle düm 1 3 slap 1 3 slap 1 3 düm 1 3 slap 1 3 slap 1 3 düm 1 3 slap 1 3 slap 1 3. Hızlandıralım. Gördüğünüz gibi ölçünün sonundaki 2 adetlik 32'likle bu döngüleri biraz daha lezzetli hale getiriyoruz. Şimdi bu iki ölçünün tamamını bir prova edelim. Metronomla çalmaya başlamadan önce. Düm 3 düm 1 3 tek 3 düm 1 3 slap 1 3 slap 1 3 düm 3 düm 1 3 tek 3 düm 1 3 slap 1 3 slap
Bir daha yapıyorum. Düm 3, düm 1, 3, tek 3, düm 1, 3, slap 1, 3, slap 1, 3. Evet, belki sizi varyasyonlar içerisinde en çok zorlayacak olan bu olabilir. Olduğu kadar her zaman söylüyorum, yavaş yavaş çalışırsanız göreceksiniz. Bunu da çok rahatlıkla bir süre sonra oturtmuş olursunuz. Evet, şimdi metronom eşliğinde deneyelim. 2 boşumuz var. 2, düm 3, düm 1, 3, tek 3, düm 1, 3, slap 1, 3, slap 1, 3, düm 3, düm 1, 3, tek 3, düm 1, 3, slap 1, 3. Evet arkadaşlar, son olarak bir varyasyon daha çalacağız. Bu da Mısırlı Ahmet Üstad'ın hocaların hocasının notlarından daha önce karşılaştığım bir varyasyon olacak. Bunu icra ederken denk gelmedim ama notları arasında böyle bir varyasyon karşıma çıktı. O yüzden onu da burada hem kendim uygulamak hem de sizle paylaşmak istedim. Burada da şu var. Çok bir fark yok. Normal bildiğimiz slap'li, tokatlı, bildiğimiz melfuftan tek farkı ikinci ölçüde 1-3-1 slap 1-3 slap 1-3 şeklinde çalmış. 1-3-1 slap 1-3 slap 1-3 ve normal melfufla birleştirmiş. Birleştirdiğinde şöyle olmuş. 1-1-3 slap 1-3 slap 3 1-3-1 slap 1-3 slap 1-3. Saymadan sadece çalarak yavaş yavaş göstermek istiyorum. Düm 1 3 slap 1 3 slap 3 1 3 1 slap 1 3 slap 1 düm 1 slap 1 3 slap 3 1 3 1 slap 1 3 slap 1 3. Evet, şimdi 50 BPM'de metronom eşliğinde çalalım. 2 boş var. 1 2 düm 1 3 slap 1 3 slap 3 1 3 1 slap 1 3 slap 1 3 düm 1 3 slap 1 3 slap 3 1 3 1 slap 1 3. Ortada bir tane ritim var. Çok farklı isimlerle ve farklı çalım şekilleriyle karşımıza çıkıyor. Tek olay bu. Bazen hızlandığında 2 zamanlı olarak karşımıza çıkıyor. Daha yavaşladığında 4 zamanlı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 4 zamanlıysa ne dedik? Sofyan ve Sahra olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 2 zamanlıysa rumba, kalici, melfuf ya da suudi olarak karşımıza çıkıyor. Tek fark, bazen düm yerine tek yerine tokat vuruyoruz. Bunun dışında çok büyük farklar yok. İskelet hepsinde aynı. İsimler farklı, iskelet aynı. Sonuçta bu kültürel bir zenginlik, ondan ötesi değil. Evet sevgili dostlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.